İşte örneği olmayan bir şeyi kimden istedi? Peygamberin Nuh Aleyhisselam'dan istedi. Bu hafta aldığım çok güzel bir haber. Yeni bir kanun. Okul müfredatımızdan ne çıkartıldı? Artık kaldırıldı bu. Nedir o? Darwin'in evrim teorisi. Darwin'in evrim teorisi bu yıldan itibaren okul müfredatından çıkartıldı. Artık çocuklarımıza, %98'i Müslüman olan bu ülkedeki çocuklarımıza insanların babası maymundur, Adem falan değildir, Kur'an yalan söylüyor diye bir eğitim veremeyecekler. Bunları kitaplardan, müfredattan kaldırdılar elhamdülillah. Fakat Darwinistler, komünistler ve Kemalistler buna kudurmuşlar. Bu nasıl olur diyor. Biz bu teoriye hayatımızı adadık. Teori, adı üzerinde teori. İspatlanamamış bir şey. Yüzlerce yıl geçmiş, hala ispatlanamamış. Teorinin kökeni ne, menşei ne? Türlerin arasında değişim var. Örnek veriyorum. Bir dinozor kuşu kovalarken kuş her uçtuğunda dinozor zıplaya 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 dinozor döndü kanguruya. Zıplama miktarı daha da fazla arttığı için dinozor dinozorluktan çıktı, döndü kelebeğe. Allah aşkına biraz mantıklı oluyor. Dinozordan kelebek olur mu ya? Dinozordan kelebek olur mu? İşte buna evrim teorisi denir. Aradan Darwin denilen o Yahudi bilim adamıyla bu zaman arasında yüzlerce yıl geçti. Bir tek delil çıkartılamadı. Türlerin değişimi hakkında bir tek delil çıkartılamadı. Buna rağmen hala savunmaya çalıştılar. Kör gözlerle savunmaya gayret gösterdiler. Bunun sebebi neydi? Çünkü İslam'ın karşısında tutunabilecek bir dalımız olması lazım. Ya komünizm olacak, ya faşizm olacak, ya evrim olacak. Bir şeyler olmak zorunda. Bir şeyin yoksa savunamazsın. Dediler, bu evrim teorisini bugüne kadar savundular. Ancak Allah'a şükürler olsun, ülkemizdeki güzel gelişmelerden sonra bir güzel gelişme daha bu oldu ve müfredattan Allah diye bir şey yoktur. Kainatı kontrol eden, yaratan bir şey yoktur. Bunların tamamı safsatadır görüşünde olan Darwin'in evrim teorisi kaldırılmış oldu. Hocam buna inanan var mıdır ya? Öğrenciler, talebeler bize mesaj yolluyor. Mesaj. Ne diyor? Gerçekten Allah var mı hocam? 15 yaşında çocuk. Kitapta okumuş, evrim teorisi var, şu var, bu var. Ateistlerin sayfalarına girmiş. Gerçekten Allah var mı hocam diye soruyor. Şüphelenmiş, inanmıyor. Kardeşim, hep isabet edene tesadüf denir mi? Hep isabet eden bir şeye tesadüf mü denir, ince işçilik mi denir? Bana bozuk para verin kardeşler bir tane. Cimri olmayın, bir TL'lik olsun. Şimdi bir şey göstereceğim size. Heh, sağ ol adam. İşte esnaf adam başka. Cebinde bir sürü para var. Şimdi kardeşler bakın. Burada yazı. Paranın rakamı yazıyor. Burada ne var? Buraya tura deniyor. Mustafa Kemal'in siması var. Neden buraya tura deniyordu? Atamız Osmanlı zamanında buralarda paranın bir tarafında paranın rakamı vardı. Bir tarafında tuğra vardı. Osmanlı tuğrası. Bundan dolayı buraya tuğra derlerdi. Ama şimdi onlar kaldırıldı. Burada bir suret var. Arka tarafta ne var? Yazı var, rakam. Şimdi burada 1 TL yazıyor. Ben şimdi kardeşler bu 1 TL'yi aranızdan birisiyle iddiaya girsem. İddia haram olmamış olsa. İslam'ın ilk dönemlerinde iddia haram değildi. Diyelim ki o zaman da yaşıyoruz. Geldim Hacı abi dedim ki Hacı abi yemeğine var mısın iddiaya? Hacı abi dedi ki hocam iddia ne? Bu parayı 50 defa havaya atacağım. 50 defa üst üste yazı getireceğim. 50 defa üst üste yazı getireceğim dedim Hacı abiye. Hacı abi benimle iddiaya girer mi? Balıklama girer. Kazanma ihtimalim yok. 3 defa gelir, 5 defa gelir, 6.'da muhakkak tura gelir. Ve ben bu parayı 50 defa attım. 50 defa bu para yazı geldi. Buna ne denir? Tesadüf mü denir? Yoksa ince işçilik mi denir? İnce işçilik mi? Buna ince işçilik denir. Buna hile var. Bu paraya hile karıştırılmış. Oynanmış bu parayla. Döndürüldüğü anda alt tarafa tura geliyor. Öyle oynanmış paralar var. Kumarbaz esnaf kardeşlerimden gördüm. Hocam diyor sana şimdi bir kerametimi göstereyim. Buyur kardeşim göster. Keramet ehli esnaf arkadaşlarımız da varmış. Göster bakayım. 10 defa bu parayı atacağım hocam. 10 defa para yazı gelecek. Yapma ya. Hadi yap bakayım. Adam 10 defa yazı getirdi paradan. Kumarbaz esnaf. 10 defa. Ne var burada? Burada tesadüf yok. İnce işçilik var. Güneş dönüyor. Ay dönüyor. Kardeşim paranı al. Ama hocaya gelen hocanındır artık. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. Bu artık bana verildi. Eve giderken götüreceğim.
Çocuğuma vereceğim. Kusura bakma Adem abi. Ücretsiz çalışıyorum ama bu akşam bir istisna yapalım yani. Şimdi kardeşler. Güneş dönüyor. Ay dönüyor. Dünya dönüyor. Yıldızlar dönüyor. Hiçbirisi birbirine çarpmıyor. Ve sen bunlara ne diyorsun? Tesadüf mü? Yüz binlerce yıl geçmiş. İnsanlıktan önce de bunlar vardı. Bu alem yaratılmıştı. Yüz binlerce yıl geçmiş ve bu dünya, güneş, ay, Mars, Jüpiter, Venüs bir kere çarpışmamış. Bu tesadüf mü? Ay da bizim yakınlarımızda bir uydumuz ay. Dünyada burada. Allah dünyanın üzerine bir koruyucu tabaka, bir atmosfer yaratmış ama aya atmosfer koymamış. Koruyucu bir tabakası yok. Allah bu dünyaya bir koruyucu tabaka yaratmasaydı ne olurdu? Aya bakın. Dolunayda akşam vaktinde aya bakın. Orada kriterler göreceksiniz. Siyah siyah. Siyah siyah girintiler. Atom bombasının atıldığı bir yer. Ya da patlama yapılan bir yerde nasıl zemine giriyor yollar bombalarla? Ayda koruyucu bir tabaka olmadığı için yıldızlar, taşlar ayın yüzeyine çarpıyor. Ayın yüzeyi delik deşik. Allah aya atmosfer koymamış ama dünyaya atmosfer koymuş. İnsanların yaşayabileceği bir yere atmosfer koymuş. Yıldızlar boyuna bizi teğet geçiyor. Bilim adamlarının inanmayan kısmı ikiye ayrılır bilim adamları. Bir, iman edenler. Kainatta ince bir işçilik görüyorum diyenler. İki, kör gözle inkar edenler. Bence bir ince işçilik değil, müthiş bir tesadüf. İnkarı kabil olmayan bir tesadüf ama çok ince bir tesadüf diyenler. Bilim adamları da böyle diyorlar. Bir kısmı inanmıyor. İnananlar şöyle diyor. Atmosferi insanların yaşayabileceği tek yer olan dünyaya koyduysa bunu yapan ince bir mühendis var. Bunu yapan ince bir usta var. Bir sanatkar var. Bunu asla inkar edemeyiz diyorlar. İşte evrim teorisi ne anlama geliyor? Ustayı, sanatkarı, yaratıcıyı inkar etme anlamına geliyor. İnşallah bu çıkartılan evrim teorisinin karşısına sapıkça başka bir teori, komünizm, faşizm teorisini koymazlar. İslam'ı koyun buraya. Bizim teorilerle işimiz yok. Varsayımlarla işimiz yok. Bizim kesin bilgilere ihtiyacımız var. Zaman kaybetmememiz gerekiyor çünkü insan ömrü çok kısa. Kesin bilgi nedir? Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Bu kesin bilgiyi bu çocuklara öğretmediğiniz zaman ilerleme kat edemezsiniz. Osmanlı'ya bakın. Nasıl ilerleme kat etmiş? Kesin bilgiye, sıkı sıkıya bağlı olduğu anda Allah onları yükseltti. Bağlı olmadığı zaman Allah onları düşürdü.